Bize anlatılan insanlık tarihi tamamen yalan olabilir. Peki ben neden böyle düşünüyorum? Sizin için notlar aldım ve ekrana şuraya da notlarımı yerleştireceğim. Yazım biraz kötü, kusura bakmayın. Şimdi bunu anlamak için önce bizim modern atamız olan Homo sapiens'e gidiyoruz. Yani günümüzden 300 bin yıl önceye. Homo sapiens 300 bin yıl önce Afrika topraklarında ortaya çıktı. Peki insanlık tarihi nasıl gelişmiş? Peki insanlık tarihi nasıl ilerlemiş? Bilinen klasik tarih şu şekilde. İnsanlar göçebe yerleşimi bırakıp yerleşik hayata geçiyorlar. Yerleşik hayata geçtikten sonra tabii ki de yeme önemli oluyor, yiyecek önemli oluyor. Yiyeceği de tarım yaparak karşılamak istiyorlar. Tarım başlıyor. Tarım başladıktan sonra adamların yiyecekleri de var. Yerleşik hayata da geçmişler. Bu sefer tapınaklar, yerleşim yerleri, İnşaat yapmaya başlıyorlar. Yani tarihteki sıralama, bilinen sıralama bu şekilde. Ama bizim topraklarımızdaki bir yapı bilinen tarihi yerle bir ediyor. Bu yapı Göbekli Tepe. Şimdi insanların yerleşik hayata 10 bin yıl önce, milattan önce 8 bin yıllarında, günümüzden ise 10 bin yıl önce kadar geçtiği biliniyor, söyleniyor daha doğrusu. Peki Göbekli Tepe'nin tarihlenmesi 11.600 yıl önceye denk geliyor. Bilgiye göre bilinen tarih bir kere alt üst oldu. Çünkü insanlar önce yerleşik hayata geçer, sonra tarım, daha sonra tapınak veya inşaatlar. Ama Göbekli Tepe'nin sadece %10'luk bir kısmı açılmasına rağmen orası şu an için bir tapınak alanı veya biliyorsunuz ki bir önceki videomda anlatmıştım. O zamanlardaki tapınak alanları da bir nevi üniversite görevi görüyordu zaten. Göbekli Tepe'de böyle bir yer olabilir. Hem tapınak hem de çeşitli öğretilerin anlatıldığı bir üniversite gibi olabilir. Buradan bir kere birinci donemizi bulduk. Tamam. Burada size çok önemli bir tarihten bahsedeceğim. Son buzul çağı. Bu bizim için çok önemli olacak. O yüzden onun tarihini de söyleyeyim. Aslında 115 bin yıl önce başlamış. Ama son buzul çağı ne zaman yaşanmış ve bitmiş? Günümüzden 20 bin yıl önce. Günümüzden 20 bin yıl önce. Bu tarih çok önemli. Şimdi son buzul çağında ne oldu? Bunları anlatıyorum ki sonrasında videonun ortalarına doğru bunların hepsini bir puzzle gibi yerleştireceğiz. Son buzul çağının en pik noktası, son noktası, en zirve, soğuk noktası 20 bin yıl önceye dayanıyor. İnsanlar haliyle Homo sapiens türü yok olmadı, çok ölümler olduğu tahmin ediliyor. İnsanlar göç etmeye başladılar. Bu göç yerlerinde aslında bizim topraklarımız da var. Yani bereketli hilal denilen Güneydoğu Anadolu, Göbektepe'nin olduğu yer, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, İran'ın batısı. Mısır bölgelerine de bayağı göçler yaşanmış. Çünkü Mısır'da, Mısır göç yollarının üzerinde bulunan bir yer. Afrika ve Asya arasında bir köprü görevi görüyor. Mısır da bizim için çok önemli. Bunu da aklınızda tutun. Neler olmuş bu son buzul çağında? Dünyanın büyük bir kısmı buzullarla kaplanmış. Sonlarına doğru tabii ki de deniz seviyesi 120 metre kadar düşüyor. Bu sayede insanlar Asya'dan Amerika'ya karayollarıyla geçiyorlar. Hayvan göçleri, insan göçleri başlıyor. Mamutlar, kılıç dişli kaplanlar gibi şu an nesli tükenen hayvanlar da bu zamanlarda yaşamış. Nasıl sona erdi buzul çağı? Tabii ki de ani bir küresel ısınmayla sona erdi. Sonu buzullar eridi, deniz seviyesi yükseldi. Tekrardan iklim daha ılıman hale geldi. İnsanlar tarım yapmaya başladı, yerleşik hayata geçti. Tamam, böyle diyelim. Bir tane adam var, Graham Hancock diye bir adam. Bu adam tarihçi değil, arkeolog değil, bir araştırmacı. Ama çok ciddi bir şekilde bayağı senelerden beri, 30-40 yılı aşkın bir zamandan beri bu konuları araştırıyor. Mısır piramitlerine de 4 kez tepesine kadar çıkmış, ciddi araştıran bir adam ve bu adam bu teorileri ortaya attığı için tarihçiler tarafından sevilmiyor. Diyor ki bildiğimiz tarih tamamen yanlış. Mısır piramitleri bilinen tarihte günümüzden 4500 yıl önce inşa edilmiş diyebiliyoruz biz. Ama bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ve insanların aslında son buzul çağından önce çok gelişmiş bir medeniyetin olduğunu, kayıp medeniyetin olduğunu, tabii ki de bu Atlantis ve buzul çağının yaşanmasıyla birlikte, ki ben buzul çağını Nuh tufanıyla da eşleştiriyorum. O sellerin, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin
artması ki Nuh tufanı da sadece dinlerde geçen bir hikaye değil. Yani arkeologların da kabul ettiği bir şey ve belli yerlerde çok yoğun sellerin olduğu zaten artık ispatlanmış bir şey. Ben onu Nuh tufanı ile eşleştirdim. Graham Hancock diyor ki bu zamanlarda bizden şu an günümüzden çok daha gelişmiş bir medeniyet vardı. Bu medeniyetler Göbekli Tepe, başka örnekler de vereceğim. Mısır piramitleri, özellikle Sphinx. Sphinx de çok gizemli bir yapı, ondan da bahsedeceğiz. Bu tarz kalıntılar bu geçmişte yaşayan medeniyetlerin bize bıraktığı bir miras aslında diyor. Bu adamın bize kanıtları nedir? Yani tezleri nedir? Neler ortaya atıyor? Neler söylüyor? Piramit ve Sphinx'ten başlayalım. Diyor ki biz günümüzden 4500 yıl önce olduğunu biliyoruz. Yani 4. hanedan zamanına denk geldiği söyleniyor. Fakat buna dair bir kanıt yok. Adamın söylediği bu. Kefren zamanına denk geldiği söyleniyor ama Kefren'in olduğuna, Kefren'in yaptırdığına dair bir kanıt yok. Çok ufak doneler buluyorlar ve onlarla eşleştiriyorlar. Graham Hancock'un tezi ne peki bunun çok daha eskiye dair olduğunu söylediği tezine? Ona göre milattan önce 10.000 ile 12.000 yıl önce, yani günümüzden 2000 koyun. Bu tarihlere kadar gidiyor. Mısır piramitlerinin ve Sphinx'in yapımı. Özellikle o Sphinx'in erozyon izlerini inceleyen bazı bağımsız araştırmacılar bu izlerin yağmur kaynaklı olduğunu ve yapıların buzul çağının sonlarına ait olabileceğini savundu. Sphinx'i şuraya yerleştireceğim. Bu çok gizemli bir yapı ve hatta ki sol ayağının altında çok büyük bir oda olduğu söyleniyor. Tabii ki de oraya hani bakan, araştıran yok. Sphinx'in altına çok fazla hani bir sondaj çalışmaları yapılamıyor. Çünkü çökme tehlikesi var. Çok gizemli bir yapı. Piramitlerden daha gizemli bana göre. Onun oluşumuna bakmışlar. O yanlardaki erozyonlara bakmışlar ve uzun bir süre bu Sphinx suda kalmış. Yani kalıntısı suyun içine gömülmüş. Ama biz biliyoruz ki 4500 yıl önce o Mısır bölgesi aslında çöldü ve çok bu denli yağışların olduğu bir yerleşim alanı değildi. Çok daha eskiye gidildiği zaman orası yeşil bir alandı ve evet hani son buzul çağının olduğu zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi buzulların erimesiyle birlikte sonrasında sular altında kalmış. Yani Nuh tufanına denk geliyor gibi olabilir. Birinci söylediği bu ki ben katılıyorum ona. İkinci söylediği aslında birazcık daha verilere göre konuşmuş. Mesela Hancock diyor ki Sphinx'in baktığı yön doğu yönü ve aslan formu. Aslında onun aslan formunda olduğu söyleniyor. Gökyüzündeki aslan takım yıldızıyla hizalanmış. Biliyorsunuz ki o zamanki insanlar ve o zamanki yapılar gökyüzüyle eşleştirilmiş. Yani takım yıldızları, yine bir önceki videolarımda anlatmıştım. Takım yıldızları, işte güneşin doğuşu, batışı, güneş tutulmaları, bunlara takık vaziyette insanlar ve bu denli önemli yapılarını hep bunlara göre yapıyorlar. Sphinx de aslan figürü olduğu için Hancock da diyor ki aslan takım yıldızında ile hizalanmış ve milattan önce 10.500 civarında ilkbahar ekinoksunda güneş aslan burcunda doğuyordu. Bu nedenle Hancock Sphinx'in bu tarihte inşa edilmiş olacağını öne sürüyor. Bu yapının altında insanlık tarihi için çok önemli kalıntılar, çok önemli evraklar olabileceğini iddia ediyor ki ben de olabilir diyorum. Şimdi gelelim bizim ülkemizin aslında göz bebeği olması gereken ve yeterli önemi veriyor muyuz? Yeterli değeri veriyor muyuz? Emin olmadığım yapı Göbekli Tepe. Göbekli Tepe milattan önce 9600, resmi tarihi bu. Üzerine yine dediğim gibi 2000 koyun 11.600'e denk geliyor. Bu da demek oluyor ki insanların yerleşik hayata geçtiği bilinen tarihten çok daha önce aslında yerleşik hayata geçtiklerini, hatta ki yani inşaat yapabilecek düzeylere gelebildiklerini gösteriyor. Onun bir diğer söylediği ise Gunung Padang diye Endonezya'da bir yapı. Onun da resimlerini getiriyorum hemen. Bu Gunung Padang'ta resmi tarihte milattan önce 500'lü yıllarda Hancock'un yorumu derin yeraltı taramalarında bu yapının katman katman çok daha eski olduğunu gösteriyor.
en alt katmanların milattan önce 10.000 ile 20.000 yıla kadar gidebileceğini öne sürüyor. Bu da buzul öncesi uygarlık tezini destekliyor. Aslında hepsinin aşağı yukarı buzul çağının sonlarına doğru yapıldığı ve yani sonrasında o civarlarda yapıldığı aşağı yukarı oluyor tabii bu tarihler. Bu şekilde bakılmış ve adam böyle düşünüyor. Ben de böyle düşünmeye başladım araştırdıkça. Baalbek Tapınağı Lübnan'daki, ona da örnekler vermiş. Bu da milattan önce 100. yıl olarak tarihlenmiş ama yine tapınağın altında bulunan dev taş bloklar çok daha eski olabilir. 800 tonluk taşlar modern teknoloji olmadan nasıl inşa edildi bilinmiyor. Şimdi çok saçma değil mi? Yani çok basit düzeyde düşünelim. Ben de tarihçi değilim. Siz de benim gibi bu konuları araştırıyorsunuz, seviyorsunuz. Çok basit. Aslında bir şeyi görmek için basit düşünmek daha iyidir. Basit düşünüyoruz. Şu an biz daha gelişmişiz diyoruz ya. Şu an biz bu yapıları yapamayız. Peki bu adamlar bu yapıları yaptıklarına göre bizden daha gelişmiş olma ihtimalleri var mı? Yine tarihleniyor. Bir diğer göz bebeğimiz olması gereken yer Kapadokya'daki Derinkuyu, yeraltı şehri. Burası da aslında bence yeteri kadar reklamı yapılmayan, yeteri kadar değer verilmeyen bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben Kapadokya'ya gitmiştim ama buraya gitmek kısmet olmadı. Umarım buraya geçmek istiyorum. Buraya gitmek istiyorum. Burası da çok ilginç bir yer bence. Milattan önce 8. yüzyıla denk geliyormuş resmi tarihlerde ama katmanları çok daha eski ve yine Hancock'un yorumu bu dev yeraltı şehri buzul çağı sonrası yaşanan büyük felaketlerden korunmak amacıyla yapılmış olabilir. Şimdi burası da çok ilginç bir yapı. Burası yer altında metrelerce aşağıda, içinde okul var, hapishane var, birçok yapı var. Yani burası yaşansın diye. İnsanlar burada yaşamak için bu yapıyı yapıyorlar. Peki neden? Neden yapmışlar? Muhakkak bir şeylerden korunmak için, muhakkak bir şeylerden kaçmak için yapılmış. Bu kadar derin yapıları yani bir çekiçle yapamayacaklarını düşünüyorum. Basit düşünüyoruz. Ve yani Mısır piramitleri hala, yani neredeyse her videomda söyleyeceğim. Oraya da gitmek istiyorum. Umarım nasip olur bir gün gitmek. Yani sadece dıştan yapmak değil, içeride birçok kral odası var, kraliçe odası var. Hatta kral odasında şaftlar bulunmuş, delikler. O delikler gibi kraliçe odasında da bulunmuş ve o yapının da içine tabii ki de insanın geçebileceği bir tünel boyutu değil. O yüzden 1990'lı yıllarda bir robot gönderiyorlar. Kraliçe odasında bulunan şaftın içini kırıp o da bir odaya çıkıyor. O odayı işte yine tekrar çıkartıp matkap koyuyorlar robotun, makinenin ucuna, deliyor. Oraya geçiyor. Orada da bayağı büyük, kocaman bir oda buluyorlar. Onun da sonunda bir oda varmış. Ve bu odaya artık bakamıyorlar sanırım. Yani demek istediğim, dıştan görünen o işte her biri neredeyse 20 tonluk taş blokları yerleştirmek de mesele değil. Ki çok mesele aslında. Hani rampayla yapılmış sistemler falan deniyor ama bu da mantıklı değil. Çünkü rampayla 20 tonluk blokları yukarıya kadar taşıyacak, kaldıracak bir rampa nerede? Yani nasıl olabilir bu? Ve içi, yani demek istediğim şey şu, içi de çok gizemli. Onun da çok az bir kısmı aslında insanlar tarafından bulunmuş. İçin bir derya, yani muhteşem bir yapı. Nasıl yapmışlar? O zamanlarda mum yok, bildiğimiz aydınlatma cihazları, meşaleler vesaire yok. Siz oraya o yazıları nasıl çizdiniz yani? Nasıl yaptınız bunları? Nasıl yaptınız bunları? Akıl alır gibi değil. O yüzden bilinen tarihin doğru olduğunu, bize anlatılan tarihin doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Sphinx'in altına bakılabilirse, o odalarda belki farklı kayıtlar varsa bu ortaya çıkabilir. Belki günümüzden 20 yıl sonra daha bir bakılabilir, araştırılabilir ama Mısır'da şöyle bir tuhaflık var. Mısır hükümeti çok fazla izin vermiyor. Yani kendilerinin istedikleri şekilde bir araştırma yapılsın ve kendilerinin söyledikleri şekilde bilgiler aktarılsın isteniyor. Hatta Zahir Havas diye bir adam var. Bu Mr. Beats'le de video çekmişti. Böyle kendince popüler bir adam. Bu adam arkeolog. Çok da agresif görünümlü bir adam bu. Ya bu adam
Kendi her şeye erişebiliyor ama bağımsız araştırmacıların çok fazla araştırma yapmasını pek istemiyor. Hatta bu söylediğim bugünkü konumuzda adı geçen Graham Hancock'a da bir böyle zıtlaşmışlar. Bayağı böyle kavgalı olmuşlar. Bir şey saklıyorlar. Peki şöyle dedim, yani şu soruyu sordum. Eminim siz de bu soruyu sormuşsunuzdur. Yani neden bu insanlar, hani bilinen tarih çok daha eskiyse eski, tamam. Yani neden bunu saklasınlar? Bunun için bazı cevaplar buldum. Paylaşıyorum hemen. Şöyle, akademik düzenin korunması kaynaklı. Ne demek istiyorum? Bilim dünyasında özellikle arkeoloji ve tarih gibi alanlarda yeni bir teori ancak çok güçlü veriler olursa değiştirilir. Şimdi bu söylediklerimiz evet var, parça parça bunlar var ama %100 net olacak veriler henüz elde yok. O yüzden de bu değiştirilemez. Yani adamlar bunu bir kenara, şu ana kadar bilinenleri bir kenara atıp da ya bu böyledir diyemezler. Çünkü %100 veriler yok henüz. Dediler ki mesela piramitler bizim şu videoda konuştuğumuz gibi M.Ö. 12.000 yıl önce yapılmıştır deseler birçok tarih kitapları, işte profesörlerin akademik çalışmaları falan filan hepsi çöp olacak. Birazcık da rahatlarını bozmak istemiyorlar açıkçası. Yani böyle gelmiş böyle gitsin, çok da kurcalamayalım mantığında düşünüyor olabilirler. Birincisi bu. İkincisi, arkeologlar genellikle uygarlığın avcı toplayıcı, çiftçi, köy, şehir, devlet şeklinde sıralandığını söylüyor. Ama Göbeklitepe gibi yerler bu sıralamayı alt üst ediyor. Videonun başında da söylemiştim. Yani yerleşik hayata geçmeden önce nasıl yapıldı bu yapı o zaman diyebiliyoruz bizler. Yani bu inanç sistemlerini de alt üst edecek eğer bunu kabul ederlerse. Çok gelişmiş insan türünün olduğunu, farklı yapıların olduğunu kabul ederlerse bu inanç sistemleri çöküyor. Bir diğeri, bazı alternatif tarihçiler tarihin egemen güçlerce şekillendirildiğini savunuyor. Ne demek istiyorum? Eğer sen buzul çağından önce insanların, medeniyetin gelişmiş olduğunu söylüyorsan o zaman dini, politik ve ideolojik anlatılar tehlikeye giriyor. Bu da bazı kesimlerin rahatsız olmasına sebep olacak. Dördüncü olarak da inkar etmek, kesinlikle reddetmek değil de bazı tarihçiler de temkinli hareket ediyorlar. Yani kesinlikle olmaz demiyorlar, saklamak adına yapmıyorlar. Sadece temkinli olmak zorundayız. %100 emin olana kadar söylememeliyiz yolundan gidiyorlar. Yani sadece birkaç kırık eşya, taş parçası veya gökyüzü durumuna göre biz işte 10.000 yıllık tarihi de değiştiremeyiz arkadaşım diyorlar. Bugünkü videom bu kadar olsun. Sizler neler düşünüyorsunuz? Açıkçası ben Graham Hancock gibi düşünüyorum. Ve bizden önce gelişmiş bir medeniyet vardı. İster buzul çağının sona ermesinde yaşanan felaketler deyin, ister Nuh tufanı deyin, İster küçük çaplı bir kıyamet, nasıl hani dinozorları yok eden bir göktaşı çarptı falan gibi bir kıyamet tarzı bir şey oldu deyin. Bu teknolojiler, ileri medeniyetin teknolojilerinin büyük bir kısmı yok olmuş olabilir. Kalıntıları, işte kazara kalanlar, Mısır piramitleri, Göbeklitepe, Derinkuyu, Baalbek Tapınağı gibi yapılar bir şekilde bize böyle işte göz kırpıyor diyelim. Ben böyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.